Arkadaşlar bugün kadınların erkeklerde çekici bulduğu özelliklerden bahsedeceğiz. Başlamadan önce abone olursanız çok seviniriz. Hazırsanız başlayalım. Aşkım sence kadınların erkeklerde çekici bulduğu özellikler nelerdir? Bir düşüneyim. Bence ilk olarak kendine ve partnerine karşı saygılı olması. Partnerinin yaşam tarzına, fikirlerine saygı göstermesi çünkü. Zaten ilişkiye başlamadan önce partnerinin fikirlerini, yaşam tarzını, karakterini bilmesi gerekiyor. Ama genelde insanlar ilişkiden sonra tanıyor. Ama yanlış bir şey bana göre. Yani ilişkiden sonra tanıdıysan, farklı bir özelliğini gördüysen de değiştirmeye çalışmazsın. Eğer sana uygun değilse ayrılırsın, yollarını ayırırsın bence. Yani seni rahatsız eden bir özelliği varsa tabii ki onu partnerine paylaşırsın. Bu özelliğin beni rahatsız ediyor ya da bu yaptığın şey benim özel alanımı ihlal ediyor şeklinde. Ama onun dışındaki karakterleri, yani sana rahatsızlık vermiyorsa sen istediğin şekilde biçimlendiremezsin karşı tarafı. Herkesin kendi karakteri var. Böyle düşünüyorum. Sen doğru söyledin ama ben tek katılmadığım nokta sadece genelde insanlar tanıdıktan sonra bir hafta, bir ay sonra tanışmaya başladılar gerçekten. Anladın mı? Evet, anladım. Ama dediğim gibi fikir ayrılığınızın olduğu noktada konuşursunuz. Eğer anlaşamıyorsanız saygısızlık yapmaya gerek yok ya da onu değiştirmeye çalışmaya gerek yok. Yollarınızı ayırırsınız. Ortak noktada buluşmak en güzel ama olmuyorsa olmuyordur. İkinci olarak güven duymak. Güvenilir bir erkek olmak çok önemli bence. Kadınlar ve herkes için de geçerli bu. Karşındaki kişiye, yani hayatını paylaştığın kişiye güven duymak istersin. Eğer o insana güvenmiyorsan zaten hiçbir şeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyeceksin. Onunla yaptığın hiçbir aktiviteyi, hiçbir ortak paylaşımı sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyeceksin bana göre. Çünkü güvendiğin insana karşı daha rahat olursun. Yanında daha mutlu olursun. Güvenmiyorsan hiçbir şey yoktur yani. Adama güvenmiyorsun, daha ne olacak? Uzun bir ilişki düşündüğü erkeğe bir kadın güvenmek ister. Kısa vadede belki çekici gelebilir. O da şöyle düşünüyorum. Olgun bir kadına hiçbir şekilde çekici gelmez bence. Güvenilir olmayan bir erkek. Ama ben sana çekici deyince ben daha çok biraz fiziksel konuşacaktım. Genelde çekici bir adam, uzun bir adam, yakışıklı bir adam, eğitimli bir adam, bu tarz şeyler çekici genelde. Tabii bazı kadınlar paraya vesaire aşırı önem veriyor. Ama ben kendi adıma konuşursam ilk olarak karaktere, saygıya, güvene bakarım. Bence fiziksel özellikler ikinci planda. Tabii ki hoşlandığın kişiyle... O zaman sana göre fiziksel sıfır. Fiziksel sıfır değil diyorum ya, bu fiziksel de önemli. Fiziksel önemli de ikinci planda bana göre. Yani şöyle, zaten o adamın karakteri iyiyse sana bir noktadan sonra güzel gelmeye başlar bana göre. Ya da çok yakışıklı bir erkekle birliktesin ama karaktersizin teki çıktı mesela. Hiç güvenilir biri değil, saygısız, sana kötü davranıyor. Gözünde dünyanın en çirkin erkeği olacak. Ama tabii ki mesela bir kadın uzun boylu erkekten hoşlanıyordur. Kısa boylu bir erkekle olduğunda belki takıntı yapabilir, istemeyebilir. Buna da saygı duyuyorum. Üçüncü olarak bence özgüvenli olması. Özgüvenli olması, kendinden emin olması. Ama bunu egoistlikle karıştırma, egoyla karıştırma. Çünkü kadınlar bence öyle bir algı olsa da olgun bir kadın kendini beğenmiş bir erkekten asla hoşlanmayacaktır. Özgüven farklı bir şey, kendini beğenmişlik farklı bir şey. O zaman sana göre özgüven ne demek? Yani nasıl bir şey? Kendinin farkında olacak, kendi değerinin farkında olacak, iddialı olacak ama herhangi bir noktada en iyisi benim gibi bir algı yaratmayacak. Yani bazı erkekler var, ben çok yakışıklıyım böyle, hani anladın mı? Adamın egoist olduğu belli oluyor yani. Özgüven farklı bir şey. Utangaç bir adam güvenli olabilir mi sence? Benim gibi mesela. Zor bir soru. Yani kendini seviyorsa, kendine saygı duyuyorsa, kendinden eminse bazı noktalarda olabilir. Bence dördüncü olarak da bir erkeğin kadına karşı ilgili olması. Çünkü bir kadın için bu olmazsa olmaz. Kadın her zaman ilgi bekler. İlgi bekler ama bence aynı zamanda kadının da erkeğe ilgi vermesi gerekiyor. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Erkeğin de tabii ki ilgiye ihtiyacı vardır. Karşılıklı ilgi olması gerekiyor. Birlikte
verimli vakit geçirebilmeleri gerekiyor. Birbirlerine vakit ayırmaları gerekiyor. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ama sen aklıma gelince bence kadınların daha çok ihtiyaçları var. Yani olabilir. Şey olarak toplumun bize dayattığı cinsiyet kalıpları olarak maalesef böyle bir şey var yani toplumda ve %100 kurtulamıyoruz. Ama yapı olarak da bir tık daha ihtiyaçları var gibi. Kadınların, bilemiyorum. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Sizce erkeklerin ve kadınların ilgiye eşit derecede mi ihtiyaçları var, yoksa kadınların daha mı ihtiyacı var? Bence eşit derece olması lazım. Evet, cinsiyet kalıplarını tamamen yıkarsak böyle olabilir. Ama bazı özelliklerin de yaratılıştan geldiğine inanıyorum. Yani bir kadın... Yani cinsiyetçi biri asla değilim ama bilmiyorum. Kadının bir tık daha mı fazla ilgiye ihtiyacı var sanki? Ben bu işin içine... olabilir ama o kadar senin kadar istediğin gibi değil. Hayır, kadınların çok fazla ilgiye ihtiyacı. Yani her zaman maddi bir şey değil bu ilgi. Yani böyle güzel bir mesaj, güzel bir not, beklemediği bir anda. Güzel bir çiçek. Bir tane virgül mesela, beklemediği bir anda. Ama bir tane gelince keşke daha fazla olsa. Hayır, öyle değil bence kadınlar. Bir öpücük, bir güzel söz. Bence bir diğer nokta ise iyi bir iletişim. Zaten aranızda iyi bir iletişim varsa bu ilişki sağlıklı ilerleyecek diye düşünüyorum. İletişimin olmadığı yerde ilişki de söz konusu değildir zaten. İnsanlar konuşarak anlaşırlar. Kendini de iyi ifade edebilen bir erkek her zaman ön plandadır. Bir sorun olduğunda gelip partneriyle paylaşmalı. Bence içine atmamalı. Konuşarak çözmeyi bilmeli. Bazı erkeklerde bu var. Acaba kimde var? Yani konuşmuyorlar. Karşıdakinin anlamasını bekliyorlar. Susuyorlar, böyle küsüyorlar. Şimdi bilmiyorum, erkeklerde bu var. Küsüyorlar yani, gelip de bak bu yüzden seninle problemim var, şuna daha dikkat etsen iyi olur falan filan yok. Konuşmadan küsüyorlar yani. Ama iyi bir iletişim gerçekten çok önemli. İyi bir sohbet de önemli bence. Bana bir şey söylemek istersen söyleyebilirsin. Partnerinle sohbet etmeyi de bilmen gerekiyor. Uzun vadeli ilişkilerde sohbetin önemi daha da ön plana çıkıyor. İleride örnek veriyorum, emekli olduğunda, yaşlandığında bence çok daha önemli olacak. Şimdi yine gençler hani aktivite yapıyor. Hani sohbete belki çok ihtiyaçları olmuyor ama yaş ilerledikçe daha da önemli diye düşünüyorum. Söylediklerinde bende hangisi var, hangisi yok bir de varsa 10 üzerinde kat. Aa, çok zor bir soru. Çok kolay bence, çünkü düşünüyorsun zaten. Saygı 10 üzerinden 9. Bil neden? Sorma. Neden? Sadece puan vereceğim. Tamam. Güven 10 üzerinden 9. Çünkü her zaman insanın hata yapma payı vardır ve ben kimseye %100 güvenmem. Özgüven. Ama sen hep şeysin, kendini böyle yapabildiğin şeyleri bile yapamıyorum diyorsun. Özgüvenine ne diyeyim bilmiyorum. Ama kompleksinde yok yani. 6 veriyorum, tamam. Tamam. İyi iletişim 3. Tamam. İlgi de 10 üzerinden 7. Neyse, kabul ediyorum. Tamam. Arkadaşlar, videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonuna kadar arkadaşlar abone değilsiniz arkadaşlar. Bir de video beğendiyseniz abone olun ve beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Sonraki videomuzda Cuma günü paylaşım yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.